Bugün merhum Profesör Ali Fuat Başgil'in hayatından, ilmi, fikri ve siyasi mücadelelerinden konuşacağız. Ali Fuat Başgil hayatı boyunca ilmi haysiyet ve vakarını korumasını bilmiş bir ilim adamıdır. Bir anayasa hukuku hocası olarak gerektiği zaman ilmi kanaatlerini yayın organlarında ve eserlerinde çekinmeden açıklamış, hatta bu uğurda hapse girmeyi dahi göze almış bir münevverdir. Milliyetçi, demokrat, dindar ve hürriyetçi bir kimliğe sahiptir. Başgil'i kısaca bu şekilde tarif edebiliriz. Ali Fuat Başgil 1893 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Babası Mehmet Şükrü Efendi, annesi Fatıma Hanım'dır. Tanınmış bir aileye mensuptur. İlk eğitimini Çarşamba'da, orta öğreniminin bir kısmını İstanbul'da, son kısmını ise Paris'te tamamlamıştır. Vatani görevini yedek subay olarak 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephelerinde yaptı. Bu görev 4,5 yıl sürdü. Terhis olduktan sonra eğitimini tamamladı. Grenoble Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Başgil, Paris Hukuk Fakültesi'nde doktora yaptı. Paris Edebiyat Fakültesi Felsefe Kolu ile Paris Siyasi İlimler Okulu'ndan diploma aldı. Lahey Devletler Hukuku Akademisi'nin bölümlerini de tamamlayarak mezun oldu. 1929 yılında 3 fakülte, 1 yüksekokul diploması ve hukuk doktoru unvanı ile memleketine döndü. Başgil'in ilk görevi Maarif Vekaleti Yüksek Tedrisat Umum Müdür Muavinliğidir. 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde açılan imtihanı kazanarak doçent oldu. Bir yıl sonra aynı fakültenin Roma Hukuku Profesörlüğüne tayin edildi. 1933 yılının sonlarına kadar Hukuk Fakültesi'nde Roma Hukuku, Gazi Terbiye Enstitüsü'nde de medeniyet tarihi dersleri okuttu. İstanbul Üniversitesi'nin kurulması üzerine Teşkilat-ı Esasiye Hukuku dersini okutmak üzere buraya geçti. Ayrıca Mülkiye Mektebi'nde hocalık yaptı. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğü görevinde de bulundu. 1939 yılında ordinarius profesör oldu. Türkiye'de ilk defa iş hukuku dersini programa koyarak bu dersi okuttu. 1938-1942 yılları arasında İstanbul Hukuk Fakültesi dekanlığı yaptı. Kısa bir süre Ankara'da Hukuk Fakültesi ile Mülkiye Mektebi'nde esas teşkilat hukuku derslerini okuttu. 1943'te tekrar İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki kürsüsüne döndü. 27 Mayıs 1960 ihtilalinde Milli Birlik Komitesi tarafından 147 öğretim üyesiyle beraber üniversiteden uzaklaştırıldı. Daha sonra bu öğretim üyelerinin özel bir kanunla üniversiteye iade edilmelerine rağmen o bunu bir haysiyet meselesi yaparak üniversiteye dönmedi. 10 Nisan 1961'de de emekliye ayrıldı. Ali Fuat Başgil emekli olduktan kısa bir süre sonra politikaya atıldı. 15 Ekim 1961'de Adalet Partisi'nin Samsun listesinden bağımsız aday olarak senatör seçildi. Bu devrede Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduysa da 27 Mayıs'ı savunan çevrelerin tepki ve baskıları sonucu Cumhurbaşkanlığı adaylığından ve senatörlükten istifa etti. 1962'de İsviçre'ye giderek Cenevre Üniversitesi'nde Türk Tarihi ve Dili kürsüsünde görev yaptı. 1965 seçimlerinde Adalet Partisi'nden milletvekili seçilerek tekrar parlamentoya girdi. Anayasa Komisyonu Başkanlığı da yapan Başgil, 17 Nisan 1967'de vefat etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı'ndadır. Bir anayasa hukuku hocası olarak gerektiği zaman ilmi kanaatlerini basın yayın organlarında ve eserlerinde çekinmeden açıklamış, hatta bu uğurda hapse girmeyi dahi göze almıştır. Türk hukukçuları arasında siyasi, sosyal, hukuki sahalarda en çok çaba gösteren ve en çok eser veren Ali Fuat Başgil'in fikirlerinde büyük ölçüde hürriyetçi Batı düşüncesinin tesiri hakimdir. Din ve laiklik hakkındaki görüşleri, Diyanet İşleri Reisliği Kanunu tasarısı ve 27 Mayıs 1960 ihtilali ile ilgili tenkitleri büyük ilgi uyandırmış ve tartışma konusu olmuştur. Ali Fuat Başgil'in birçok eseri vardır.
Bu eserlerden birisi onlarca baskı yapmış olan Gençlerle Baş Başa isimli kitabıdır. Bu eserinde bir ömür boyu öğrendiklerine şahsi tecrübelerinde katarak gençlere yol göstermeye çalışır. Burada gençlere başarılı olma yolunun tehlikeli düşmanlarını anlatır ve başarıya ulaşmanın şartları üzerinde durur. Ayrıca terbiyenin ruh ve karakter üzerindeki tesiri ve verimli çalışma şartları hakkında da gençlere bilgi verir. Eser hala Türk gençliği tarafından en çok aranan ve okunan eserlerden biri olma özelliğini taşımaktadır. Başkil'in en çok tanınan ve ilgi gören eserlerinden birisi de Din ve Laiklik isimli kitabıdır. Din ve laiklik konusundaki düşüncelerini 28 Nisan 5 Mayıs 1950 tarihleri arasında birbirini takip eden konferanslarla önce üniversite gençliğini anlatır. Bu konuşmaları aynı yıl 15 Mayıs'tan itibaren Yeni Sabah gazetesinde, daha sonra da kitap halinde yayınlar. Başkil'e göre gerçek anlamda laiklikte devlet din işlerine karışmaz. Din hürriyeti vatandaşların din konusunda sahip oldukları haklardan her birini serbestçe, korkusuz ve endişesiz bir şekilde kullanabilmelerini gerektirir. Bir ülkedeki din hürriyetinin ölçüsü dini öğretme, okutma, yayma ve telkin etme hakkıdır. Bu hakkın resmi veya gayri resmi, kanuni veya idari baskı altında olması din hürriyetinin yok olması anlamına gelir. Ali Fuat Başkil, din hürriyetinin gerçek düşmanının taassup, yani sabit fikirlilik olduğuna dikkat çeker. Taassubu da bir kimsenin kendi inancından ve kendince hakikat kabul ettiği görüş ve kanaatten başka görüş ve kanaatlere karşı düşmanlık beslemesi, onları boğup susturmaya kalkışmasıdır şeklinde tarif eder. Taassubu yalnız din hürriyetinin değil, vicdan, tefekkür ve düşünce hürriyetinin de en azılı, en amansız düşmanı olarak belirtir. Ayrıca taassubun sabit fikirlilik yönünden kötü bir ruhi hastalık olduğunu vurgular ve bu hastalığın dini olabileceği gibi siyasi ve felsefi olabileceğini de ifade eder. Ali Fuat Başkil, Türkçe üzerinde de hassasiyetleri olan bir münevverdir. Yaşadığı dönemde Türkçe üzerinde sadeleştirme çalışmaları adı altında Türkçe'ye karşı kötü amaçlı müdahaleler olmaktadır. Bu müdahalelerle Türkçenin yapısı bozulmaya başlamış, binlerce yıllık kullanılan, milli benliğimize mal olmuş kelimeler Türkçeden atılmaya çalışılmış ve hatta atılmıştır. Başkil bu konudaki düşüncelerini Türkçe Meselesi isimli eserinde dile getirir. Kendi ifadesiyle bu kitabında Türkçe konusunda okuyucuyla dertleşmektedir. Hükümet tarafından girişilen dili değiştirme faaliyetlerinin bu memleketin modern ilim ve irfan hayatının gelişmesini en az bir asır geciktirdiğini savunur. Türkçe'ye karşı girişilen bu faaliyetin gayesinin ne olabileceğini sorgulamaya çalışır. Ali Fuat Başkil'in başka eserleri de vardır. Bunlardan bazıları Demokrasi Yolunda, Yakın Maziden Hatıra Kırıntıları, Konferanslar, Hukukun Ana Meseleleri ve Müesseseleri, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, İlmin Işığında Günün Meseleleri isimli kitaplarıdır. Ayrıca Fransızca eserleri de bulunmaktadır. İlim ve irfan hayatımıza eserleriyle, mücadelesiyle hizmet etmiş bulunan Ali Fuat Başkil'i rahmetle anıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.